Şu sessizliğe bakar mısınız ya? Böyle bir başkent olabilir mi yani? Hani maksimum ses şu arkadaşlar. Bir de hatta ben şey sandım. Şimdi bütün ışıklarda görme engellilere yönelik böyle ses veren, yani yeşil mi yanıyor, kırmızı mı yanıyor, bunu belirten ses var. Ben bunu başta şey sandım, inşaat sesi gibi bir şey sandım. Tak 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 bir şey yapıyor. Ben dedim bak burada da inşaat varmış. Meğerse adamlar engelli arkadaşlar için şey yapmışlar yani. Ya şuraya bakabilir misin ya? Sıfır ses yani neredeyse. Evet, kongrenin ilk günü. Posterimizi aldık, gidiyoruz. Hava yağmurlu. Bu güzelim elbisenin üstünde bu yağmurluğu giymek istemezdim. Ama giymek zorundayız. Şimdi benim yolu bulmam lazım. Yol dışında bir yer bulup kahvaltı etmem lazım. O yüzden kamerayı kapatıyorum. Bana şans dileyin. By that, you are involving the other researchers to try to describe a certain design space which is relevant. So, I think that involve. Evet, günaydın arkadaşlar. Bugün kongrenin ikinci günü. Şu an tipimi görüyorsunuz. Yani yağmurluk bakmada haklıymışım ama yağmurluk da yeterli gelmedi. Çünkü deli gibi yağmur yağıyor. Yani bildiğin hiç durmuyor. Dün öğlen başladı ve hala durmadı yani. Ve sağanak şekilde, böyle az az falan da değil. Yani normalde mesela Türkiye'de bu yağmur yağıyor olsa tamamen kesin sel olmuştu yani. Öyle bir sıkıntı da yok. Direkt su bir şekilde yok oluyor. Ve bir saniye şemsiyemiz. Vallahi bu şemsiyeye bir para verdik. Bence sağlam olması lazım ama bir de şemsiyeye para verdik yani. Çünkü hiç çekim yapamadım. Dün sabah aslında güzeldi. Yani hava açıktı. Ama dün sabah da yolu bulma telaşı. Bugün erken kalkayım. Kongreden önce bir yerleri gezeyim istiyorum. Ama yani bilmiyorum, yağmur çok yağıyor. Size gösterilmek için de bakın kendim feda edip, eurolarımı feda edip şemsiye aldım yani. Yani bu şemsiyeye verdiğim para düşünmek istemiyorum şu an. Moralim bozuluyor. Ve yani acaba diğerini mi alsaydım ya? Bu daha yeni aldım, gidip değiştirsem de. Evet, şemsiyemizi değiştirdik. Üstüne biraz daha para verip biraz daha iyisini aldım çünkü ya onu adam yapabiliyor ama benim gücüm yetmiyor yani. Gücüm yetmediği şemsiyeyi ne yapayım kardeşim ben? Para verdik ama olsun. Vermişken biraz daha verelim dedim. Neyse, şimdi güzel yerler gezebiliriz bence artık. Size birazcık şöyle etrafı göstereyim. Genelde binalar hep şu şekilde görünümü. Şimdi bir tane parkın içinden yürüyeceğiz. Bakalım bu yol bizi nereye çıkacak? Ben de bilmiyorum. Böyle keşfede yürümeye çalışacağım. Böylesini daha çok seviyorum. Şimdi yürürken size birazcık dünkü maceralarımdan bahsedeyim. Dün ben şimdi yurttan çıkmadan, yani dediğim otel yurt dediğimde, navigasyondan gideceğim yere baktım. Eczacılık Fakültesi'nde olacaktı normalde kongre. Şimdi internetim yok ama mesela bir yerde çıkmadan önce yolu ayarlayıp çıkarsam gidinceye kadar bana yolu gösteriyor. Öyle bir şey keşfettim. Bu Türkiye'de asla olmuyor. Burada nasıl oluyor onu çözemedim ama neyse. Sonra dur şurada çok güzel bir yer var. Oraya göstereyim, ondan sonra deneyim size sohbetimize. Hatta çevirebilirim. Cahil. Şöyle çok hoş bir kilise sanırım. Ben böyle bunlara gotik mimar mı deniyor, ne deniyor bilmiyorum. Mimari konusunda çok bir engin bilgim olduğu söylenemez. Bu tarz binalar hoşuma gidiyor yani. Görünüm açısından çok güzel. Evet, sohbetimize de devam edelim. Şimdi Eczacılık Fakültesi'ndeyiz, tamam mı? Ben de Eczacılık Fakültesi baktım. Hani çok yakın, artık yaklaşmışım gibi görünüyor. Yani yanında bir bina vardı. Muhtemelen orası diye. Onun çok yakınında bir pastane vardı. Oraya girdim kahvaltı yapayım diye. Kahvaltımı yaptım. Ve artık yaklaştım nasıl olsa diyerek hani sokak ortası değiştirmeyeyim diye orada ayakkabımı falan değiştirdim. Topuklu ayakkabı gibi. Yağmurluğumu falan çıkardım. İşte üstümü başımı düzelttim. Çıktım. Ama ondan sonra tam böyle ışıkta ben böyle avare etrafa bakınırken sağ olsun bir adam geldi ve bana kaybolmuş görünüyorsunuz. Nereye gitmek istiyordunuz? Falan gibi bir şeyler dedi. Ben böyle küm bir şeyler derken sonra dedi ki Forbi Kongresi'ne mi gidiyorsunuz? Dedim evet oraya gidiyorum. Dedi ki ben de oraya gidiyorum, gel seni götüreyim dedim.
birlikte gidelim. Onu da normalde çok yani işte bisikletle gidiyordu o da. Neyse biz Eczacılık Fakültesi'ne doğru gittik. Sonra hatta o bana şey dedi, bence kongre burada değil gibi bir şey dedi. Ben de dur sen dedi bekle, hani ben bisikletle gelip sorayım falan. İşte gittik, ben de arkasından böyle tin yürüyorum, tamam mı? İşte gitti sordu, meğerse şeymiş, hukuk fakültesinde olacakmış. Hayda. Sonra ben dedim ki hukuk fakültesi nerede, buraya uzak mı dedim. 5 dakikalık mesafe dedi ya. Ben de 5 dakikalık mesafe olunca topuklu ayakkabımı çıkarmadım. Dur size şurayı da göstereyim. Yalnız bu nedir? Rezalet, pis görünüyor ya. Böyle şehirden geçen bir nehir var ama aşırı pis değil mi ya? Neyse siz etrafa gösterirken ben konuşayım. Beni ne yapacaksınız zaten? Beni her gün görüyorsunuz. Şimdi şuraya ben köprüyü çekerek gideyim. Sonra yakın deyince ben de tamam dedim. Gidiyoruz ama ya ben topuklu ayakkabıyla zaten zorlanıyorum yani. Çocuk böyle hani bisikletinden hatta indi. Baktı ki ben böyle aşırı yavaşım, bisikletten indi, benimle yürüyor yani. Ben ama böyle gerçekten ayakkabı beni mahvetti yani. Artık böyle bir de 5 dakika dedi, ben belki de yavaş yürüdüğümden, hani ayakkabıyla yürüyemediğimden yol bir türlü bitmiyor. Böyle içine dua edeyim, Allah'ım yardım et ya. Ben de sonra kendime cevap veriyorum yani, diyorum ki Yüce Mevla sana diyorum yol gösterecek adam gönderdi, daha ne yapsın yani. Şey diye geçiriyorum içimden, acaba işte çocuğa şey desem mi ya, bir bekle de ayakkabımı değiştireyim falan desem mi? Ondan da utandım yani biraz, tamam mı? Sonra şurada meydana doğru gidiyoruz bu arada. Buranın meşhur meydanı. Sonra artık ama gidiyoruz ama ben gerçekten sonlara doğru öldüm yani. Hatta böyle çocuğa şey dedim. Biz de çocuk benim yüzümden geç kaldı. Yani o bisikletli olduğu halde benim yüzümden geç kaldı yani. Buradan ona teşekkür ediyorum. Thank you Urban. Bu videomu izlemeyeceğimi biliyorum ama olsun, tarihe burada bir not düşelim. İyi insanlar iyi ki var gerçekten. Sonra neyse ben dedim ki ona ya kusura bakma dedim, ben de bu ayakkabılarla hızlı yürüyemiyorum, sen de benim yüzümden geç kaldın falan dedim. Çocuğun bir de sunumu varmış yani. Neyse ki 1 saat sonraymış da olsun. Ama çocukta da görse ben böyle grand tuvalet giyinmişim. Topuklu ayakkabılar, işte full makyaj falan. Çocuğu görsen bir kot, bir tişört giymiş. Ya böyle kendimi kötü hissettim, tamam mı? Dedim ya nasıl kokoş bir insansın yani, niye o kadar abarttın falan dedim yani. Neyse. Bu da böyle bir anımdı, bunu anlatacaktım. Bu hikaye sanırım burada böyle bir anda ansızın bitiverdi ama böyle yani. Şimdi meydana geldik. Sizi biraz meydanı gezdireyim. Ben burada daha önce hani yol üstünde geçtim ama böyle çok detaylı gezmeye fırsatım olmadı. Kongreden önce birazcık gezelim. Şimdi ana meydan burası arkadaşlar. Şurada bir şairimiz var. Bu buranın en meşhur şairiymiş. Prestan mıydı? Neydi adı da? Preseran'mış. Evet, şu an okuyabildim. Böyle. Ya böyle yol boyu nehir akıyor ama çok pis yani. Neden bilmiyorum. Temiz bir su gibi görünmüyor. Bir sürü kilit asmışlar. Karşı tarafta da var. Böyle. İşte batıl inançlar ne demek için astılar bilmiyorum ama. Birini alıp yurttaki odamı götürsem bana minnacık bir şey yapacak. Gerçi güzel, minik sevimli bir kilidim var. Bu arada şu kısım camlı balkon gibiymiş, yani cam yani, ama soğuk kadar pis ki ben bunun öyle olduğunu anlamadığım için rahat rahat yürüyebildim. Normalde biliyorsunuz camlı balkonlarda yürüyemiyorum yani. Evet, burada da pazarları var. Aynı bizim gibi meyve sebze pazarı. Ama böyle biraz daha klas duruyor tabii. Köprünün bir tane gösterdiğim yerde böyle işte kasap, ne bileyim işte lokanta vesaire, bunların hepsini böyle tek tip şey yapmışlar, bizde de yapılan düzenlemeler gibi, ama adamlar tabii daha klas ve daha otantik yapmışlar. Yani yapıyı hiçbir şekilde bozmamışlar. Tüm binalar böyle 100 yıl öncesinden kalma gibi. Evet, meşhur Ejderha Köprüsü'ne geldik.
Dragon Bridge. Bu ejderha şehrin sembolü buymuş. Şehrin belki ülkenin de sembolü olabilir, emin değilim. Şu iki uçta yine birer tane ejderha var. Bir de bu kısımda var. Şöyle. Burayı da bir göstereyim. Yanlış hatırlamıyorsam şurası olması lazım. Hukuk fakültesi. Şimdi bir gidince göreceğiz bakalım. Şöyle son kez bir etrafını dönelim. Evet, gala yemeğinden çıktım. Otelime doğru gidiyorum. Şu anki tipim hiç gala yemeğinden çıkmış gibi görünmese de. Arkadaşlar yağmur asla durmuyor ya. Bir saniye durmuyor yani. Bu kadar yağmur nasıl yağabiliyor? Bu kadar su nereden geliyor? Resmen bütün dünyanın yağmuru burada ya. Hani Ankara'ya bir yılda yağan yağmur buraya yağıyor olabilir. Neyse. Gala güzeldi. Yani yemekler de lezzetliydi. Masamızdaki insanlar çok tatlıydı. Genel olarak buranın insanlar çok tatlı bence. Hep böyle yardımseverler falan. Hatta bizim masamızdaki hocalardan bir tanesi şey dedi. İşte aşçılardan bir tanesi kuzeniymiş. Ben de şey dedim, yemeğin tatlının yanında işte dondurma vardı. O caddenin yerinde. Dedim ki işte çift dondurma olabilir mi dedim, böyle dalgasına yani. Adam gidip şefle konuştu ve bizim hepimize çifter dondurma geldi. Ya kadar tatlılar ki böyle çok. Hatta bir tanesinin laktoz intoleransı varmış, benimkini de yiyebilirsin falan dedi. Yani resmen böyle şey gibi de olduk. Aç insanmışız gibi de biraz oldu ama. Genel tatlı insanlar. Burası küçük zaten, çabuk da öğrendik. Küçük şehrin sakin bir yer. İnsanlar çok tatlı bence. Burayı çok sevdim. Keşke birkaç günüm daha olsaydı. Gezmek istediğim birkaç yer daha var. Ama neyse. Bu kadar. Şimdi yarın kongre yarım gün. Yarım günden sonra biraz gezmeye çalışacağız. Gezebilirsek. Bakalım. Şimdi sizi öpüyorum. Ben otelime kaçar. Bay bay. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi kongremiz bitti. Bugün son günüm. Yurda uğradım. Eşyalarımı bıraktım. Üzerimi değiştirdim ve şimdi gezmeye çıkıyorum. Çünkü 3 gündür ilk defa durdu. Ve yağmur durduğu anda da hava buz gibi oldu. Üzerimi değiştirdim ve şimdi geri kalan gezmediğim yerleri gezmeye gidiyoruz. Bu arada burayı öğrendim diye kendi kendime hava atıyordum. Zaten küçük bir yer ve çok düzenli diye, ama az önce kayboldum. Neyse, bu kısa önemsiz ayrıntıdan sonra gezimize devam edelim. Şu görüntü çok güzel değil mi arkadaşlar ya? Yol boyu hep böyle yani. Çok hoş ya. Arkadaşlar delireceğim ya. Şöyle bir yer olabilir mi ya? Bir yerin bütün sokağın böyle olur. Hani bir tane böyle turistik bir tane olur da yani. Adamların her yer böyle ya. Şehrin bu güzelliği, böyle bu huzuru. Bu şeyi, ya yorgunluğunu bile hissettirmiyor sana. Mesela şimdi az önce baktım. Yaklaşık 20.000 adım atmışım bugün. Ama yok yani. Ve ayağımda 500 tane yara bandı var. Ama böyle deli dolaşıyorum ya, hayrat nereye gittiğimi bilmediğim şekilde. Abi işte şu sokağa girelim, şuradan şuraya gireyim diye geziniyorum yani şu anda. Ah, çok güzel. Çok güzel ya, gerçekten görmeniz lazım ya. Nehrin başta böyle akmadığını söylüyor arkadaşlar. Ben ilk gün dikkat etmedim rengine. Ama 3 gün aralıksız yağan yağmur sonrasında nehrin rengi böyle bir hal aldı. Bakın şehrin ne kadar sessiz olduğunu anlamanız için şunu bir daha göstermek istiyorum. Ya burası da hani az insan yok anlamda değil yani. Yine bayağı bir turist var. Geziniyor. Ama kimse ne bileyim yani bizdeki gibi bir hargür, bir karmaşa bir şey yok yani. Safi huzur ya. Yani bu nasıl mümkün olabiliyor ya da bizde neden mümkün olamıyor diye bir soruyorum yani şu an kendime. Bu yol kaleye giden böyle bir yol ama bu kadar yolu yürüyebileceğimi sanmıyorum. Bir tane finiküler var. Eğer çok pahalı değilse ona bineceğim. Pahalıysa buraya geri geliriz. Evet, böyle çıkarıyor. Bakalım ne kadarmış. Evet, tekrar buraya geldik. Neden? Çünkü bildiğiniz üzere, yani tahmin ettiğiniz üzere çok pahalı.
Yetişkin 13, çocuk 9 euro gibi bir şeydi. Aslında ben acaba çocuk içinde öğrenci de var. Öğrenci asgari bilmiyorum. Ki sayısam ile 9 euro bile TL'ye çevirdiğinde beni dehşete düşürdü. Büyük ihtimal şu yolun sonunda niye o 13 euroya vermedin diye kendime küfrediyor olacağım. Ama neyse. Tavana kuvvet. Gidelim bakalım. Evet, adamın biri martıyla geldi. Çok zekice bir hareket yaparak. Ama sanırım bu yokuşa martı da dayanmadı. O da indi yürüyor. Ama yol çok güzel ya. Yemyeşil. Tropikal bir yerde gibiyim. Evet, uzun bir yürüyüşün ardından tepeye ulaştık. Tebrikleri alayım. Size manzarayı göstereyim. Şurası ana meydan. Kaç yüz bin kilometre yürüdüm, şuna bakın yani. Evet, kalede tek başımıza kaldık arkadaşlar. Kimsecikler yok. Ve bu manzara inanılmaz güzel. Çok yorulduk ama çıktığımıza değdi. Bu arada kale dediği yer bayağı büyük arkadaşlar. Tek bir sadece kale değil yani. Bayağı bir yürüyüş yeri var. Aşağı çıkan, yukarı çıkan, bayağı dolandırıp bu aslında yürüyüş yeri gibi de yapmışlar yani. Devam ediyor, bayağı büyük. Mesela şu tarafa da gidiliyor. Her birine gidemeyeceğim için bir tanesi seçeceğim muhtemelen. Şu taraftaki yere gideceğim, bir kaleye doğru giriyor. İçine giriliyor mu bilmiyorum. Bir deneyelim bakalım. Buraya böyle çizgi film, karikatür gibi bir şey koymuşlar ama hepsi Sırpça diyorum, Slovence kendilerinde olduğu için hiçbir şey anlamıyorsun. Kaleyi gezmeyi o kadar güzel ayarlamışlar ki gezdirebilmek için, böyle çok hem restore ederken de hiçbir şekilde yapıyı bozmamışlar birincisi ve ikincisi de yani o içteki geziş alanlarını, her şeyi çok güzel ayarlamışlar. Şurada bir nevi bizim deyişimizde seyir terası var. Ama burası ücretli. Böyle bazı kısımlar ücretli. Tabii ki ücretli kısımlar gezmedim. Gerek yok yani, bu kadarını gördüm ben, bana yeter. Şu kısma da bir çıkacağım. Oradan da belki birkaç fotoğraf çekerim. Ama genel olarak beğendim yani. Güzel bir düzenleme var. Burayla ilgili hani eleştirebileceğim tek noktalardan bir tanesi böyle. Genelde tabelalarda sadece kendi dillerinde yazıyor. İngilizce bile yok. Ve buradan yine kendimize bir eleştirirsem de biz bırak kendi İngilizcemizi, Türkçemizi, bir de üstüne Arapça yazmaya başladık. Mesela adamlar İngilizce bile yazmıyor. Ama bütün halk İngilizce, deli gibi İngilizce biliyorlar yani. Çok iyi konuşuyorlar, çok rahatlar. Ya kale çok güzel, çok beğendim. Gidesim gelmiyor. Ama gezeceğim birkaç yer daha var. Yani burası tam böyle böyle hafta sonu gel yürü yani. O kadar güzel ki.
Aşırı böyle dinlendirici, huzurlu, yeşillik içinde. Farklı farklı iniş yerleri var. İniş ve çıkış yerleri. Ama macera aramak istemiyorum daha fazla. Bildiğim yerden gideceğim. Geldiğim yerden dönmeyi planlayacağım. Tabii orayı bulabilirsem o da ayrı bir mevzu. Gerçekten çok fazla giriş çıkış yer var. İşte aşağıya giden, yukarı giden çok geniş bir arazi yani. Kalenin kendi içinde bile gezmediğim kısımlar olmuş olabilir yani. Atladığım kısımlar olmuş olabilir ama bu kadarlık yeterli bence. Manzarası gerçekten güzel. Çok yokuş tırmandım ama buna değdi. Şimdi aşağı inmeye çalışacağız. Hadi aşağıda görüşürüz. Ay ya, bir saattir konuşuyorum. Kayıt tuşuna basmamış. Ljubljana'da da son günüm, son saatlerim. Artık gidiyoruz ama aklım hala gezemediğim yerlerde. Ah, doyamadım bu şehre, çok güzel. Artık otele gidiyorum. Sabah çok erken uçuşum var. Yurda dönüyoruz. Hiç istemesek. Ah, burası çok güzel ya. Neyse, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Kapanışı da burada yapmak istiyorum ya. Burası çünkü gerçekten inanılmaz güzel bir ortam. Evet, Ljubljana gezimizin sonuna geldik arkadaşlar. Ben çok eğlendim, çok beğendim Ljubljana'yı. Mimarisi, doğası, insanları, yani her yönüyle çok sevdim. İnsanlar çok tatlı, çok yardımcı oluyorlar. Bir de herkes çok saygılı ve böyle hırsızlık namlı hiçbir şey yok. Herkes her şeyini bırakıp gidiyor yani. Ve mesela diyelim ki sürekli yağmur yağdığı için herkesin ya yağmurluğu ya şemsiyesi bir şey var. Bir lokantaya ya da bir kafeye ya da bir en küçük bir hani alışveriş merkezine bile gelirken herkes kapıda şemsiyesini bırakıp gidiyor mesela. O gün biz otelde de aynı şekilde bırakıp gidiyor ve hiçbir şekilde mesela otelde de öyle. Hiçbir şekilde bir hacılama durumu yok yani. Kimse bu hacılanır mı diye düşünmüyor bile yani. Biz düşünüyoruz sadece. Birazcık üzücü bir durum bu tabii bizim açımızdan. Ama burası açısından güzel bir durum. Genel olarak gerçekten mimarisini çok beğendim. Hava sürekli yağmurlu ama şöyle de bir şey var. Mesela yağmur yağdığı zamanlar hava üşütmüyordu. O çok güzel yani. Hava böyle üşütmeyecek şekilde sadece yağmur yağıyor. Hani tam yürümelik yani, yağmur seven insanlar için inanılmaz bir mekan bence. Ben yağmur normal çok sevmediğim halde burayı çok sevdim diyebilirim. Yağmur yokken birazcık soğuk oluyor. Ama onun dışında şu an yine de güzel ya. Hani üstümde şu an bir işte trench coat'um var. Onunla birlikte iyiyim. Ne desem. Ya çok güzel geçti ya. 4 gün boyunca gayet güzel geçti. Kongre de güzeldi. Geziler de güzeldi. Son günde şu yağmurun durmasına inanılmaz sevindim. En azından burayı da gezebildim. Videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, fikirlerinizi ve görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca kanala destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.